Savunma Sanayi ST'den herkese merhabalar. Şu anda Teknofest 2019'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi standında Milli Muharip uçağımızın mock-up'ının yanındayız. Mock-up ne demek? Mock-up bir hava aracının veya herhangi bir ürünün birebir ölçülü modeli demek. Hatırlanacağı üzere bu mock-up ilk kez geçtiğimiz aylarda Paris Air Show'da düzenlenen lansman töreni esnasında görücüye çıkmıştı. Çok da büyük ilgi çekmişti dünya basını tarafından. TUSAŞ Teknofest 2019 kapsamında bu mock-up'ı Türkiye'de ilk kez sergiliyor. Bizler de bu mock-up üzerinden kokpit yerleşimi, iç silah istasyonlarının yerleşimi, uçağın temel büyüklüğü, yüksekliği ve stabilizelerinin yerleşimi hakkında bilgi ediniyoruz. Bilindiği üzere Milli Muharip uçak, Türk Hava Kuvvetleri'nin 5. nesil savaş uçağı ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştiriliyor. Uçak, 5. nesil savaş uçaklarının temel özellikleri arasında yer alan stealth yani radarda düşük görünürlük teknolojisine, sensör füzyonu özelliğine, yüksek manevra kabiliyetine ve yüksek durumsal farkındalık özelliklerine sahip olarak tasarlanıyor. Milli Muharip uçağın burun kısmında ISR radar bulunacak olması, gövdesinin RAM yani radar, radyasyon emici malzemelerle kaplanacak olması ve şekilde görüldüğü üzere iç silah istasyonuna sahip olacak olması da bu özelliklerinin bir gereğidir. Milli Muharip uçakta toplamda 4 tane iç silah istasyonu bulunuyor. Bu 4 adet iç silah istasyonunun 2 tanesi yanlarda, 2 tanesi ise gövde altında. Yan taraftaki silah istasyonlarında TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirme faaliyetleri devam eder, göktağın görüş içi hava füzeleri taşınabiliyor. Gövde altındaki iç silah istasyonlarında ise hava yer mühimmatları veya yine TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen görüş ötesi hava füzesi olan Bozdağ hava füzesi taşınabiliyor. TUSAŞ standında Milli Muharip uçak tarafından kullanılması planlanan milli mühimmatların mock-up'larına da yer verilmiş. İlk olarak çeşitli tiplerde güdüm kitleri görülüyor. Bu güdüm kitleri Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan Mark tipi genel maksat bombalarını akıllı yani güdümlü hale getirmek için kullanılıyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen hassas güdüm kiti 27 km menzile, kanatlı güdüm kiti 110 km menzile, Aselsan tarafından geliştirilen lazer güdüm kiti 12 km menzile ve Roketsan tarafından geliştirilen Teber lazer güdüm kiti ise 28 km menzile sahip. SOM-Seyir füzesi yaklaşık 600 kilogram ağırlığa ve 250 kilometreden fazla bir menzile sahip. SOM-Seyir füzesi Milli Muharip uçakta dış silah istasyonları tarafından kullanılacak. Ancak yine SOM füzesi üzerinden geliştirilen başka bir konfigürasyon var. SOM-J. SOM-J Milli Muharip uçak tarafından iç silah istasyonları tarafından da kullanılabilecek. SOM-J'nin yaklaşık menzili ise 270 ila 277 kilometre arasında. Burada ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirme faaliyetleri devam eden ve Türkiye'nin ilk hava füzeleri olan Bozdağ görüş ötesi hava füzesi ile Gökdağ'ın görüş içi hava füzesi görülüyor. Bu mühimmatlar gelişim aşamasında olduğu için menzil bilgisi henüz veremiyoruz. Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirme faaliyetleri devam eden minyatür bomba da yine Milli Muharip uçak tarafından kullanılacak mühimmatlar arasında yer alıyor. Minyatür bomba dörtlü salan ünitesinden fırlatılıyor. Bir F-16 yaklaşık 16 adet minyatür bomba taşıyabiliyor aynı anda. Minyatür bombanın menzili ise yaklaşık 30 deniz mili. 1 metre güçlendirilmiş betonu ise delme kapasitesine sahip. Minyatür bombanın ağırlığı ise yine yaklaşık 140 kilogram. Milli Muharip uçağın 14 metre kanat açıklığına, 21 metre uzunluğa, 6 metre yüksekliğe, 55.000 fit maksimum uçuş irtifasına, 1.8 Mach maksimum hıza ve artı 9G maksimum G limitine sahip olması planlanıyor. Milli Muharip uçağın 2023 yılında hangardan çıkış yapması, 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2029 yılında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması ve 2030'lu yıllardan itibaren tam kapasite uçuş yeteneğine ulaşarak Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan F-16 savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor.